Oğuzhan. 24 senedir Aikido çalışıyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz İda Dojo'nun kurucusu ve eğitmeniyim aynı zamanda. Geçtiğimiz 3 gün boyunca İstanbul Aikikai'nin baş eğitmeni Ayhan Kaya Sensei ve yine onun birlikte uzun zamandır birlikte çalışma fırsatı bulduğum Melisa Bel Sensei'yi dojomuzda misafir olarak ağırladık. Güzel bir seminer yaptık. Savaş sanatlarına çalışmama Aikido kısmında 1992 yılında Akgüç Sensei'de Yusuf Akgüç'ün dojosuna başladım. 1995 yılında da birinci danımı aldım. İlk danımı veren kişi ise Türkiye'yi Aikido'ya getiren Genç Kumagai Ayşan. Short story. I'll try. I began Aikido the day I met Satomé Sensei. He came to my university and gave a demonstration. And I didn't know any martial arts then. I didn't know any sports then. I read books. But I knew enough to go see. And when Satomé Sensei gave demonstrations, he would bring his ukes and do amazing things. The ukes would fly. But also he would usually take somebody from the audience and bring them. And that day, he picked me. I was in the back. So he brought me up and he stood behind me and talked in my ear and directed my attention. And that's all the part I remember. I remember looking out at the garden and thinking how beautiful the wind in the cherry blossoms. But here in the dojo, Sensei was doing Aikido through me. When I came back to myself from looking in the garden, I found a large man hanging from my arm. His feet weren't on the floor. Of course, I didn't do it. Satomé Sensei did it using me. But to me, it was a miracle. And so I signed up Aikido right away. And I've been practicing ever since. That was 1992. Merhaba, Mert Saraç Özal'ım. 1987 yılından beri savaş sanatlarıyla uğraşıyorum aslında. Ama 99 yıllarının sonlarında 2000'in başlarında Aikido'ya başladım. Aikido ile tanıştım. Aikido yapmaya 17 yaşında başladım. Yaşım belli olacak ama 9 senedir Aikido yapıyorum. İsmim Mevlüt Koç. Antalya'dan katılıyorum seminere. Yaklaşık 2006 yılından beri Aikido yapıyorum. Benim adım Morris. Yaklaşık 20 senedir Aikido çalışıyorum. Aikido seneler geçtikçe daha derin keşifler içinde olduğun bir şey. Bir yandan çok zevkli, bir yandan burada fiziksel saldırılara karşı kendimizi savunmayı öğreniyoruz ama bütün bunlar hayattaki gerçek zorluklara karşı nasıl mücadele edeceğimizi de öğretiyor bize. Ben Aikido'ya başlayacağım zaman zaten bir anlam arayışım vardı aslında. Hayata dair, kendime dair, evrene dair. Ben de özellikle zihin yapımda büyük bir değişme neden oldu. Bu da duruşumda, hayattaki olduğum konumda, işte insanlara yaklaşımımda, onların bana olan tavırlarında etkiye tepkiyi değiştirdi. Burada yaptığımız şey de aslında benzer bir şekilde çalışıyor. Seminerler her zaman güzeldir. Aslında seminerlerin içinde olmak, çünkü bizim Aikido'da müsabakamız yok. Aslında seminerlerde başka insanlarla çalıştıkça kendimizi görüyoruz, test ediyoruz birazcık. Ve sınav. Birincisi insanın kişisel gelişimi için çok önemli bir Aikido kanalı. Tabii bu güzel grupla hep beraber olmak ayrıca keyifli. İşte dostlarla bir araya geliyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz, yeni dostlar ediniyoruz. Birazcık tatil yapıyoruz, hem yoğun çalışıyoruz. O anlamda çok keyifli oluyor. Melisa Bel Sensei benim bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gelen kadın Aikidocu, en üst düzey kadın Aikidocu, yurt dışından Türkiye'ye gelen.
Dolayısıyla öyle birisini görmek de ayrıca keyif vericiydi. Çok yumuşak, çok bir taraftan da çok kuvvetli, çok esnek, çok akıcı bir tekniği ve aikidosu var. Onunla çalışmak da bu seminerde ayrıca büyük keyif oldu. Bu seminer özellikle zaten biz Ayhan Sensei ile uzun zamandır çalışıyoruz ve çok seminer yaptık birlikte. Sürekli her seminerde yeni bir şey öğretiyor bize. Kendi de gelişiyor, bizi de geliştiriyor. Hani bizi de yukarı çıkartıyor bizim seviyemizden. Kendi yukarı çıktıkça bizi de çekiyor. Melissa Sensei özellikle ben onu çok bekliyordum. Bir kadın olarak Aikido yapmak bambaşka bir yolculuk bana göre. Çünkü ben Aikido'ya başladığımda özellikle ataklardan çok korkuyordum. Hala da biraz çekiniyorum. Ama bizim vücudumuzda, işte bizim boyumuzda, bizim kas kütlemizde bir kadının gerçekten koca koca insanları bu teknikleri, bu Aikido hareketlerini yapması bize çok büyük bir ilham oldu. O yüzden onun gelmesi, bu seminerde onu görmek, onun ayrıca tekniklerine şahit olmak ayrıca öğretici oldu. O yüzden bu seminer bana gerçekten farklı bir perspektif getirdi. Genelde sanırım özellikle ülkemizde savaş sanatlarının daha çok erkeklere yönelik bir şey olduğuna dair bir kanı olabiliyor bazen. Ama Melissa Sensei her ne kadar fiziken ufak bir bedene sahip olsa da ve yumuşak bir hareket tarzına sahip olsa da o yumuşak hareket tarzının karşısındaki katı, güçlü, sert, hatta fiziken kendinden çok daha büyük insanlara karşı ne kadar etkili olabileceğini, yumuşaklık ve akıcılıkla ne kadar ciddi çözümler üretebileceğini görme şansımız oldu. Hem öğrettiği, gösterdiği Aikido açısından iyi bir örnekti, diğer taraftan da kendi kişisel disiplini açısından iyi bir örnekti. Çünkü 30 yıla yakın zamandır bildiğim kadarıyla Aikido çalışıyor olmasına rağmen hala kendini incelemeye, hala bir şeyler denemeye, hala yeni insanlarla çalışıp onlardan bir şeyler öğrenmeye devam ediyor. When you're newer, you notice a lot of things and you're insecure about a lot of things and yourself. And if you're a woman, you worry. If you're a man, you probably also worry. Everybody worries. So at first you are concerned about, oh, what if I can't really, or the men will think something, and the women were always very tough. So I have to be really tough. But as you continue to practice, you discover the truth, I think, that Aikido teaches you that we all have our own power. And it's not about how big your body is, but how well you can use it. How well you can use whatever you have, and also how you can use your, not just physical power, right? Your ki energy. And everybody has that. Sensei says many times, how many pounds your ki, right? So you can have whatever size body you have, and Saotome Sensei's body and my body are close to the same size, so I don't have a good excuse. So at first you worry a lot, but then as you continue to develop, it becomes not so important. For me now, I think it's important, it's good that I'm more aware that it's good for me to be someplace where other more junior women can see me and understand the same lesson. They also can grow themselves, and they don't need to be anything else. Kendi dojomu açmam ise 1997 yılında oldu. Bunu yaparken de kendi profesyonel bir hayatım vardı. Bankaya da çalışıyordum. İlk İktisat Bankası'nda başladım. Sonra Finans Bank'ta yaklaşık 18 yılımı bankacılıkla beraber Aikido'ya götürdüm. 2011 yılında emekli olduktan sonra sadece Aikido'ya yöneldim.
99 yılında ise Kumagai-chan Türkiye'ye geldiğinde hocası olan Mitsuki Satome Sensei'den bahsetti. Amerika'da yaşadığını söyledi ve kurucu olan o sensei'nin öğrencisi olduğunu söyledi. Uchideşilik yaptığını 15 yıl boyunca. İlk defa 1999'da Washington DC'deki kış kampına gittim. Kış kampında kendisiyle tanıştıktan sonra bir hafta yanında kaldım. Ve 99'da ilk adımı atmış olduk. 99'dan beri de Amerika'daki bulunan Mitsuki Satome Sensei'nin organizasyonundayım. Ayrıca takip ettiğim Mitsuki Satome Sensei'nin öğrencisi Yoshikede Sensei var. Onunla beraber de Friendship seminerler veya Bridge seminerler dediğimiz Avrupa'da veya Amerika'da veya Japonya'daki seminerlere hala devam ediyoruz. Aikido bir yol, yani aslında hemen bir anda olan bir şey değil. Kendinizi iyileştirmek için, kendinizi daha iyi noktaya taşımak için yürüdüğünüz, devam ettiğiniz bir yol. O anlamda o yol üzerinde Ayhan Hoca ile, Ayhan Sensei ile karşılaştım ben de. Bana çok değer kattı yani zaten her seminer ayrı bir değer katıyor. Ayhan Hoca zaten başka bir seviyede yani hakikaten. Sürekli kendini yetiştiriyor, onu hissediyorsunuz yani her geldiğiniz zaman. Evet, şurada vardı, şaşırtıyor yani, sürekli şaşırtıyor sizi. 99 senesinde Aikido'ya başladıktan çok kısa bir süre sonra Ayhan Kaya Sensei ile tanıştım. Ayhan Kaya Sensei de İstanbul'da Ikigai organizasyonunun kurucusu ve baş eğitmeni. Ayhan Sensei ile tanıştıktan sonra zaten onun Aikido vizyonunun ne kadar geniş olduğunu fark ettikten sonra bizi çok kısa sürede etkiledi ve onunla beraber öğrenmeye ve onun öğrenciliğinden feyz almaya devam ettik. Bir noktadan sonra benim de eğitmen olma vaktim geldi Ayhan Sensei'nin yönlendirmesiyle. Öncesinde Ankara'da ders veriyordum ama bir noktadan sonra buraya yerleştim. Edremit'e taşındım. Bu seminer bizim için şöyle bir fırsat yarattı. İlk defa bir araya geldiğimiz, yani bizim organizasyonumuzun dışında başka organizasyonlardan gelip katılan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla bu sadece Aikido öğrenmenin ötesinde bir topluluk olarak birbirimize temas etmemiz, farklı ekollerden, farklı bakış açılarından gelen insanların birbirini tanıması ve birlikte bir şeyler öğrenmemiz için de iyi bir zemin hazırladı bize. Farklı Aikido organizasyonlardan ve hatta farklı sanatlardan, farklı savaş sanatlarından beslenen, kendini geliştiren insanlarla çalıştığımızda hem kendi Aikido'muzu güçlendiriyoruz, hem de mental olarak ve bir yaşam deneyimi olarak farklı insanlardan birçok şey öğrenme şansı sunuyor bize. Yani diğer taraftan bütün bu organizasyon içerisinde çok güzel vakit geçirdik, çok eğlendik, hep beraber bir mangal yaptık seminerin bir noktasında. Dolayısıyla bedensel olarak çalışmanın, fiziksel olarak ter dökmenin, sıkı bir antrenman yapmanın yanı sıra aynı zamanda hiç temas etmediğimiz, yeni tanıştığımız insanların hayat hikayelerini dinleyip onlardan feyiz alma, onlardan bir şeyler öğrenme şansımız da oldu. Gelişecek bir ağacın dalları gibi düşünün. Siz bir dalda gelişiyorsunuz. Sonra birden başka bir dalda kendini geliştiren bir hoca gelince hiç dikkat etmediğiniz başka konuların da varlığını öğreniyorsunuz. Hani bir seminerde onları oturtmasanız bile en azından böyle şeylerin olduğunu bilmek önemli. O zaman eve döndüğünüzde kendi günlük çalışmalarınızda bu yeni öğrendiklerinizi katıyorsunuz. For me personally, Aikido started as a separate thing that I wanted to learn about, that I wanted to study to help develop myself. And those are all true still, but for me now, I think Aikido is not so much a separate thing. Now it's part of my identity. It's built in, which is better. So now it's not a thing I go do that's over there. It's something I bring with me wherever I am. Satome Sensei talks about how everything is training. So when I'm sewing, it's training. When I'm cooking, it's training. So for me, and of course, when you're training, you're training. So I think it's wonderful when you start to feel that way, because then the whole world opens up. Aikido'ya başlama sebebim bir takım arayışlar içinde olmamdı. Zaten savaş sanatlarının içindeydim. Ama Aikido komple bir disiplin. Çok geniş çaplı bir eğitim sistemi aslında. Hani bariz faydalarını bir kenara koyuyorum. Yani işte vücudum çalışıyor, spor yapıyorum, el kol koordinasyonum gelişiyor. Zaman içerisinde insanın yaşı ilerledikçe kas kaybı oluyor, onun önüne geçiyor vesaire. Bu bariz faydalarını bir kenara koyuyorum.
Onun dışında Aikido'nun benim için en büyük faydalarından bir tanesi iş hayatımda, çok yoğun bir iş hayatım var, profesyonel hayatım devam ediyor. Onunla beraber çok güzel bir uyum yakalamama neden oldu Aikido. Eğer bir dojo'da baktığınız zaman görürsünüz bir okulda insanların tekniği nasılsa özel hayatında da genelde onun yansımalarını görürsünüz. Aikido ile aslında diğer iş hayatı, ev hayatı çok uzak değiller. Orada çok güzel bir denge oturtmama yardımcı oldu Aikido aslında en başında. Bu aslında gerçekten bir yaşama yöntemi, bir yaşama bakış açısı, bir hayat dersi aslında Aikido. Ama diğer taraftan çok etkili bir kendini koruma yöntemi. Fiziksel şiddete karşı kaygı duyan bir insanken kendimi bu tarz ortamlarda var edebilen ve kendimi koruyabilen bir insana dönüştüm. Birçok alanda daha rahat hareket edebilir, kendimi daha özgür, daha ferah ifade edebilir biri haline geldim. Dolayısıyla Aikido hiçbir zaman benim için sadece bir savaş sanatı, sadece bir dövüş yöntemi değil. Aynı zamanda bütün hayatımı, bütün bedenimi şekillendiren, hayata bakış açımı şekillendiren, bana yöntem, yol öğreten bir pratik aslında. Turkey is amazing. So beautiful. The land is very, especially here, the land is so graceful, and there's kitties everywhere, which is wonderful. Of course, the food is wonderful. But I'm most affected by all the wonderful people I have met. The community here, everybody takes care of each other and me. It's really lovely. I hope it's not the last time I come. Aikido gerçekten kendisiyle temas eden, dokunan insanları bir araya getirip birleştiren bir çatı aslında. Umarım bu organizasyonları bu şekilde sürdürmeye ve yeni insanlarla tanışıp bu organizasyonu genişletmeye, daha fazla insandan daha çok şey öğrenmeye devam edeceğiz. Sonuçta uzun bir yolculuk ve aslında hepimiz bu yolun öğrencileriyiz.